Merhabalar. Bahsi çok geçen ketojenik beslenmeden bahsetmek istiyorum. Neresi yanlış, neresi doğru, bazı şeyler eksik olabiliyor. Yani her zaman önerilerde bulunanlar resmin tamamını göremeyebiliyorlar. Ketojenik beslenmede de resmin tamamının görülüp anlatılamadığı durumlar olduğu için olumlu olumsuz meseleler var. Şimdi birincisi ketojenik beslenmenin altında yatan şey aslında mitokondriyal beslenmeyi desteklemek. Biliyorsunuz ki vücut eğer yağları kullanırsa vücudun az enerji üreten sitoplazması denen sulu o havuz kısmından çıkıp mitokondriyi kullanacak. Oksijenle yağı yakınca yüksek bir enerji var. Süper. Asıl arzu ettiğimiz şey zaten yüksek enerji olduğuna göre enerjik hissetmek için, tamir için yani ATP sayımızı arttıracağız. Bir yağdan 129 ATP varken bir karbonhidrattan sitoplazmada 2, mitokondride 38. Yani fark çok büyük. Şimdi bu yüzden yağ iyidir. Bu cümleyi koyduk. Fakat hangi yağ iyidir, yağın yanında ne olmalıdır, hangi şartlarda iyidir falan onları konuşmak isterim. Şimdi bu ketojenik beslenme yaklaşımlarını aslında sporcularla başladı. Yani yüksek performans anlamında. Fakat orada tabii ki öyle çok aşırı spor da mesele olduğu için bence insan vücudu o kadarına uygun değil. Yani bence sporcu olmaya uygun değil insan yani öyle yüksek ağır sporlara. Ama oradaki yakıtı sağlayabilmek için bu başladı. Sonra bir sürü önerilerde bulundu. Yani sağlıktan kansere kadar pek çok yerde önerisi var. Şimdi eğer biz ketojenik beslenmeyi şöyle algılarsak, evet yağlar iyidir ve mitokondriden yüksek enerji bununla üretiriz. Koyduk bir köşeye. Hangi yağlar iyidir? Bunların işte orijinalinde bitki olan, içinde yağ olan yani işte zeytin, avokado, ceviz, badem, Hindistan cevizi gibi içinde zaten yağ olan bitkiler, susam tohumu, değil mi? Çörek otu vesaire bunlar zeytinyağı, içinde yağ olan bitkiler. Bunlar iyidir. Koyduk bir köşeye. İkincisi hayvansal yağlardan tereyağının özel bir marifeti var. O da iyi sınıfına giriyor. Şimdi bunlar iyi yağlar. Bunlar gövdeye girsin mi? Girsin. Peki bunun dışında onlar neyi öneriyorlar? Daha çok karbonhidrat hiç olmaması için yani hücrenin o sitoplazma denen glikozu enerjiye çeviren şekeri kullanan kısmını bypass edebilmek için hiç karbonhidrat koymayalım diyorlar. Burada koyulmayacak karbonhidrat ekmek, pasta, börek vesaire olmamalı. Evet, burada bizden hemfikiriz. Ama onlar mesela diyelim ki cevizde de tohum var içinde. O zaman o da karbonhidrat da diyebilirler. Yani un var içerisinde cevizin hani bademin karbonhidrat kısmı var. Onu da mı koymayalım? Meyveyi de koymayalım gibi konuşabilirler ve orada da fazla protein koymak. Aslında şu anda uygulanan ketojenik diyet şöyle yanlış. Sanki Atkins-Lucans'mış gibi. Yani sıfır karbonhidrat, bol protein, bu sefer bir de üstüne bol yağ. Burası gene resmin tamamını görememek demek. Nasıl o Dukanlar, Atkins'ler sırf protein yiyerek işler olmuyordu. Burada da sırf yağ ve protein yiyerek işler olmuyor. O yüzden yağı ne olduğunu seçmemiz, o proteini de azaltıp oraya bitki koymamız gerekiyor. Her videonun sonunda ot ve yağ yemek zorunda olduğumuzu tekrar hatırlatmak isterim. Burada ottan kastettiğim şey şu, yani bitkiler meyvede olsa, sebzede olsa, tohum da olsa onların içerisinde ve onların hani mümkün olduğunca çiğ hali diyeyim, buradaki o ATP işindeki en yüksek verim. Eğer biraz biyokimyaya obses olup da bakarsak yani kafayı takıp da bakarsak enerji üretiminde sadece ham maddenin yani yağın, karbonhidratın içindeki evet karbon bağları ATP'ye dönüşüyor ama o dönüşüm anında o yanma işinde artıklar da olduğu için daha az artıklı yanmalar lazım. Bu ne demek? Yani niye konuşmalar var? Margarinden bir avuç alınca o da yağ, niye olmuyor da biz efendim trans yağ falan diyoruz? Çünkü o yağ modelinin çıkardığı artık yüksek. Tıpkı tereyağı ile margarini koyduğunda olan durum gibi sen elmanın karbonhidratıyla kurabiyenin karbonhidratını koyduğunda da durum oluyor. Aynı şey gibi düşün. Veya protein olarak sen kocaman bir barbekü eti tamamdır deyip
ketojenik diyete uyuyor deyip yediğin zaman, salam, sucuk uyar deyip yediğin zaman da olmuyor. Gene o da hani tereyağlı margarin gibi sorun çıkarıyor. Sonuç olarak sorun çıkarmayan yiyecekleri yiyeceksin. Bitki yağlarından ve bitkilerden bahsettik. Ve burada da çıkan çöp her şekilde oluyor. Yani her enerji üretiminde nefes veriyorum ya, karbondioksit. İşte bu veya tuvalete gittiğim şey, her neyse. Bunların hepsi çöp ya. İşte bu çöplerin mikro düzeydeki adı serbest radikal. Her enerji üretiminde serbest radikal oluyor. Onun ne kadar az olduğu iş verimimizde, sağlık verimimizde önemli. Yani kiminki azsa o kazanır gibi bir şey. Şimdi o çöpün olmaması için yanma işinin, aynen ben odunu yakıyorum. Odun iyi bir odun değilse, ıslaksa duman çıkaracak falan ya. Yani öyle gibi düşünün. Harlı yanan, harsız yanan. Hep öyle söylüyorum. Harlı yanan, çöpsüz, dumansız, yüksek ATP enerji çıkaran şey bitkilerle beraber bitki yağlarıdır. Yani o seridir. Orada proteini minimize etmek, işlenmişleri indirmek, işlenmiş karbonhidratları indirmek ama işte mercimek, baklagil vesaire bunların hepsi sistemin içine girebilecek şeyler. Bunları koymak ama bunları akşam koymamak. Değil mi? Böyle saatlere dikkat ederek yapmak lazım. Yani keton cisimlerini ölçerek işte ketoziste kalmaya çalışmak vesaire bunlar ekstrem şeyler. Dediğim gibi resimde belki atletik performans için kovalanıyor ama resimde eksik parçalar var. Ve ketozis için kullanacak ham madde olarak kullanacak yiyecekler eğer protein ağırlıklı ve işlenmişler ise çıkan çöp gene önünde ve sonunda bizi hasarlayacak. O yüzden aslında bu ketojenik lafını hani alkali ketojenik diye beraber söyleyeyim. Hani ketojeni eğer yağ demek istiyorsan alkali beslenme dediğimiz o hep ot mu yiyeceğiz kardeşim lafını otlar ve yağlı otlar yani içinde yağ olan besinleri yiyeceğiz anlamında anlayalım. Onun yanına da daha önce belirttiğimiz bir sürü ideal protein var. İşte yumurta, kemik suyu, işte ızgara doğal hayvan eti, ciğer vesaire. Onları koyacağız, lor peyniri. Bu şekilde beslenmek aslında en doğrusu. Şimdi ketojenik beslenme hakkında söylenecek şey, en doğru şey de şu. Eğer akşam sen 5'ten sonra yemezsen, kandan çekildiğinde akşam 7'de o yiyecekler açsın ya, işte ketozise bütün gece giriyorsun. Gece ketozisi yani gece açlığıyla olan ketozis zaten rejenere eden şey. Ketozis dediğin duruma gece girmen gerekiyor. Yani gece sadece 5'te yediğin için ve 11'de ideal saatte yattığında yattığın yerden vücudundaki kötü yağları ve artık hücreleri yakıyorsun. Yani yatağa giderken gece 11'de tartılıyorsun, diyelim ki 51 kilosun. Sabah 50,5 kilo oluyorsun. Hiçbir şey yapmadın, sadece uyuyordun. İşte gece ketozisi o yağını sana yaktırır. Hele de deviyasyonun, apnen, sigaran falan yoksa, gece nefesin de iyiyse yattığın yerde kötü yağlarını yakarak zayıflarsın. En ideal ketozis gece açlığıyla olandır. Ketojenik beslenmede proteine vurgu yanlıştır. Ham maddelerin her zaman için doğal ürünlerden olması lazım. Meyveyi yememek ya da baklagil yememek şu an için kabul edilebilir bir şey değildir. Bunu yapmama amacı olan yüksek atletik performans çabası bedel ödeten bir şeydir. Zaten o kadar yüksek atletik performans da insan bünyesi için esasında yıpratıcıdır. O yüzden ketojenik lafının yanına hemen şey koyalım. Alkali ketojenik. Yani bir ıspanak yemeği, kıymalı ıspanak yemeği ketojenik olabilir. Hiç karbonhidrat yok, protein ve bitki var değil mi? Mesela üstüne de yağ koymuşsun. Ama o ıspanak salatası ve yanında ceviz atıyorum ve zeytinyağı falan olsa daha doğru bir yiyecek olacak. Yani mantık zaten kulağa bile doğru geliyor yani bu daha doğru diye. O yüzden burada ufak bir ayar çekmek lazım. Mümkün olduğunca ben o lafı telaffuz etmem ki bu Google aramasıyla yanlış yere gitmesin ketojenik beslenme diye. En iyi şey akşam ketozisidir. Akşam 5'ten sonra yemediğinizde sabaha kadar canavar gibi ketozisle yattığınız yerden kilo verirsiniz kötü yağlardan.